Merhaba arkadaşlar. Tablomuzun artık boyutlandırma kısmına geçiyoruz. Öncelikle minareler ile başlıyoruz. Bu minaremizi şekline göre keseceğiz. Buradan başlıyorum. Şekline göre kesiyorum. Şu kısma geldiğimde bir miktar yapraktan pay alıyorum, altındaki ağaçtan, araya gizleyebilmek için. Bunu komple bir bütün halinde çıkaracağız. Devamında yine aynı minarenin sütunları var üzerindeki. Biz bunları da boyutlandıracağız. Artık parçaları değerlendirebilirsiniz. Şöyle yapıyorum. Hemen şuradan kesiyorum. Bir de şuradan kesiyorum. Yine her zamanki gibi kestiğimiz bütün parçaları bu şekilde keçeli kalemle boyuyoruz. Ve cımbızlıyoruz. 1 milimden geriye doğru kıvırıyoruz. Bu en arkadaki minarenin parçası. Yine bu minarenin üst kısmında minik minik kare kısımlar var. Onları da boyutlandırabilirsiniz. Tırnak şeklinde burası. Şu küçük parça. Bir de şuradaki küçük parça. Bu iki parçayı da yine boyayacağım. Cımbızlayacağım. Hemen tablomuzun üstünde yapıştırmaya başlayacağız. Bu minaremizin üzerine boyut vermek için kestiğimiz minik parçalar. Bir de bütün halinde aldığımız minaremiz var. Bunları cımbızlayıp yapıştıracağız şimdi. Kestiğim parçaları boyayıp cımbızladım. Şimdi ütülüyorum. Bu tarz top ütüler de kullanabilirsiniz. İyice ütülüyorum. Bu minik parçaları da ütülüyorum. Şimdi minaremize böyle hafif ovallik veriyorum. Parmağımla şekil veriyorum. Birazcık böyle hafif içe kıvrılmış gibi durmasını istiyorum. Dümdüz durmasın diye. Minaremin arkasına azar azar silikon sıkıyorum. Pay verdiğim yaprak ağacın altına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Burada artık çöp şiş kullanmıyorum. Minaremizin şu kısmı vardı. Onu da kesmiştik. Hemen elimle hafif bombeleyerek ütü veriyorum. Bir ovallik oluşturuyorum. Sadece şu alt kısmına silikon sıkıyorum.
uç kısmı açık kalacak şekilde yerine bırakıyorum. Yani arada hafif boşluk bırakıyorum. Yine kestiğimiz minik parçalarımız vardı. Minaremizin şu kısmında. Hemen onlara da hafif bombelik veriyorum. Azıcık silikon sıkıp yerine yerleştiriyorum. Giydirme kısmı, siz üzerinde ne kadar çalışmak isterseniz her gördüğünüz noktayı bu şekilde boyutlandırabilirsiniz. Siz ne kadar da boyutlandırırsanız tablonuz o kadar güzel olur. Mesela bu minarede yapabileceğiniz ufak tuğlalar var. Küçük küçük bunları aynı şekline göre kesip kabartabilirsiniz. Burada var, burada var. Boyutlandırma kısmı bu minarede istediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz. Ama siz ne kadar çok boyut verirseniz, şekilleri o kadar çok çalışırsanız tablonuz o kadar güzel olur. Şimdi bu minareye geçiyoruz. Şimdi tablomuzun kubbesindeyiz. Bu kubbeyi tek tek kare kare tablonun üzerinde de boyutlandırabilirsiniz. Bu her bir kareyi tek tek biz çalışacağız. Ben öncelikle derinlik vereceğim. Orada çalışması biraz da zor olacak. O yüzden şöyle yapıyorum. Yine bu kubbeyi şekline göre alıyorum. Minarenin şu kısmına geldiğimde bir miktar içeriye pay veriyorum. Şu kısmını tablonun içinde çalışacağım. Burası kubbenin devamı. Arada çöp şişi olduğu için orayı iteklememiz zor olacak. O yüzden kubbenin şu üst kısmına buradan pay verdim. Birazcık caminin minaresinin yanından biraz da şu alt kahverengi kısmından pay verdim. Kestiğim parçayı ben hemen boyayıp cımbızladım. Çok hafif bombeleyerek ütülüyorum. Şimdi en zor kısma geldik. Burası biraz oyalayacak. Burada şöyle yapıyoruz. Ben şurada gölge gibi bir kısım vardı. Onu attım. Orası arkaya dönen bir kısımda. Orayı yok ettim daha kolay olsun diye. Şimdi başlıyorum kabartmaya. Her bir kareyi şekline göre kesiyorum. Çok küçücük parçalar. Ama tablomuza asıl güzelliği bu küçük parçalar katıyor. Hemen küçücük küçücük cımbızlıyorum. Elimin içinde ufak bir ütü yapıyorum. Azıcık silikonu değdiriyorum.
kestiğim parçayı yerine monte ediyorum. Hemen bir yanına geçiyorum. Her zaman aynı kağıt üzerinde bu tarz çalışmaları da devam edin. Çünkü kestiğiniz yerin devamı lazım bize. Hemen cımbızlıyoruz. Ütülüyoruz. Küçücük bir silikon damlatıp yerine monte ediyoruz. Hemen bir yanına geçeceğim. Sonra bir yanına geçeceğim. Sadece şurada alttan gelen kubbenin mina uzantısı var. Biz onu şöyle yapacağız. Şu kareyi kestiğimizde mesela bir bütün halinde alacağız. Bu yan tarafa geldiğimizde bir bütün halinde alacağız ki alttan yarım kesik görünüm oluşmasın. Bunları yok etmeyeceğiz. Sonuna kadar tek tek bütün kareleri parçamızın üzerinde tamamlayacağız. Yapıştırıp monte edeceğiz. Şu az önce anlattığım yere geldim. Orayı da yine göstereyim. Şu aslında bir tuğla. Bu da buranın uzantısı. Ben bu uzantıyı yok etmiyorum. Şöyle yapıyorum. Biraz bu taraftan pay veriyorum. Şu kubbenin üzerine çıkan kısmı. Biraz da bu taraftaki tuğlaya pay vereceğim. Bir bütün halinde yapıştıracağım. Mesela şunu bir parça olarak düşünürsem, şu görmediğim altta kalan tuğla kısmına kendim şekil vermiş oldum. Yani böyle bu şekilde. Hemen bir yanına geçiyorum. Bundan sonrası artık tek tek bütün kareleri kesip boyayıp cımbızlayıp yerlerine monte edeceğiz. Şu kısma kadar tamamen bitecek. Kubbemizin üzerindeki bütün tuğlaları tek tek yapıştırıp bitirdim. Bunu buraya monte edeceğiz. Monte etmeden önce kubbemizin tuğlalarının altında devam eden yerler var. Ben şu kısmını yaptım. Bir tane de şurada kaldı. Onları göstereyim. Yine o içte kalan tuğlaların yerleri burası. Biraz arada kaldığı için ben onları ikişer ikişer aldım. Tek tek yapıştırmak arada olduğu için zor olacaktı. Hemen alıyorum. Boyuyoruz. Kestiğim parçamı cımbızlıyorum. Her tuğla parçasını aynı bu şekilde kesip boyayıp cımbızlıyorum ve elimin içinde tersini çevirip şöyle bir ütü yapıyorum. Hemen minicik bir silikon sıkıyorum. Alt kısımdaki tuğlanın şekline göre yerlerine monte ediyorum. Bu aradaki tuğlaları da düşüyoruz. Şimdi onları da yaptıktan sonra kubbemizin ön tarafında bulunan kemer kısmı var. Bu kemer kısmını alıyorum. Kemer kısmını ben kestim. Şöyle size de anlatayım kısaca. Şöyle yaptım.
Kemerin zaten belli bir şekli var. Burada pay verdiğim tek yer caminin minaresinden şu kadar bir pay verdim. Diğer kalan kısmını buradaki şekline göre kestim. Sadece caminin şu minaresinden bir miktar pay aldım. Daha sonra da gözüken şu sütunlar var yukarıdan aşağıya doğru. O sütunları tek tek giydirdim. Normalde bunları minicik minicik kareler halinde de parça parça çalışabilirsiniz. Ben birazcık daha pratik olsun diye şöyle yaptım. Şu altta kalan kısımları değil de daha çok böyle beyazla beraber bir bütün halinde duran kısımları çıkardım. Yani şu parça, bu parça. Hemen bunları da boyayıp cımbızlayıp ütüleyip buraya yapıştıracağım. Kestiğim parçama azıcık silikon değdiriyorum. Şu şekilde bırakıyorum. Sadece şu uzun parçaları aldım sırasıyla. Hem alt tarafa boyut kazandırdım. Şimdi sırada bu var. Bunu da alacağım. Daha sonra yerine monte edeceğiz. Dilerseniz minicik minicik tek tek kareler halinde de çalışabilirsiniz. Ben biraz daha hızlı olmak için bütün halinde çalıştım. Şimdi şu parçayı da alıyorum. Bunu atıyorum. Bu parça buraya olacak. Bir de şu hemen minarenin dip kısmında var. Minik bir beyaz parça. Bunu atıyorum. Yapıştıracağım parça bu. Birazcık minarenin kenarından pay aldım. Şu kısma yapıştırdığımda pay olsun ki araya iteklediğimde yarım kalmasın. Devam ediyorum. Bu iki parçam kenarda kururken ben şimdi diğer parçayı keseceğim. Şimdi bu kemerin önünde bulunan bir tane daha kubbe gibi bir duvarımız var. Şimdi onu alacağız. Onu da şöyle alıyorum. Bu üst kısımları şekline göre kesiyorum. Şuraya geldiğimde yarım kalmasın diye şu dairelerden bir miktar parçalıyorum. Çünkü burası bunun arkasında. Önce bunu yapıştıracağız. Daha sonra diğerine geçeceğiz. Bunda da şu yuvarlak daireleri pencere şeklinde açacağım. Hemen yine boyuyoruz. Pencerelerin içlerini de boyuyorum. Etrafını yine 1 milimden cımbızlıyorum. Pencerelerin iç kısımlarına da hafif cımbız yapıyorum.
ütülüyorum. Burada hafif bir ortada kırık nokta var. Aslında kağıtta düz duruyor ama normalde görsel olarak onun böyle hafif kırılmış bir görünümü olmalı. Şöyle yapıyorum. İki parmağımla hafif kırıyorum ortasını. Böyle dümdüz durmasın da birazcık şekilli bir duvar olsun diye. Şöyle ortadan kağıdı yıpratmadan bombeliyorum. Şimdi kubbemizi yerine monte edeceğiz. Arkasına silikonumu sıkıyorum. Hiç bastırmadan bırakıyorum. Daha sonra da kemer şeklinde olan sütunumuzu yerleştiriyoruz. Ve sütunun üzerinde bulunan parçayı da yerleştiriyorum. Hemen arkasına silikonumu yerleştiriyorum. Yerine bırakıyorum. Şu parça bunun şu kısmının üzerine geleceği için burası yarım kalmayacak. Şu kısmı tamamladık artık. Şimdi buradayız. Şu iki tane sütunu yerleştireceğiz. Bu sütunu alırken şu arkadaki kısmı almayacağım. Zaten burada mevcut. Ben sadece şurayı alıp arkaya da bir boyut vermiş olacağım. Şöyle yapıyorum. Yine aşağıya doğru pay alacağım. Şu kısımlarından, pardon, burayı almayacağım. Şekline göre kesiyorum şöyle. Bu arka kısmı atacağım. Aşağıya doğru iniyorum. Şuradan bir miktar pay aldım. Bir de buradan pay aldım. Şu üst kısmı atmış oldum. Yine bunda da aynı yapacağım. Şu ovalliği veriyorum. Şu aşağıya indim. Şu kısmı benim pay kısmım oldu. Yine şu içte kalan yuvarlakları oyacağım. Bunlar pencere gibi duruyor. Onları oydum. Dilerseniz şurada küçük kare var. Onları oyabilirsiniz. Yine bunda da hafif küçük yuvarlaklar var. Şimdi hemen bunları da boyayıp cımbızlayacağız. İki parçayı da arkasından ütüledim. Şimdi çeviriyorum. Yine parmağımın arasında hafif kırıyorum. Böyle düz bir görünüm ortadan kalksın diye. Bunu da aynı şekilde orta kısmından biraz köşeliyorum. Arkasına silikonumu dolduruyorum. Ve yerine monte ediyorum.
Pay verdiğim kısımlar bu sütunların altında kaldı ve kesik görünüm ortadan kalkmış oldu. Bir de şurayı kağıtta keserken atmıştık. Orası ayrıyetten bir boyut kazanmış oldu. Bu iki sütunu da bitirmiş olduk. Sırada bu sütunun altında gözüken bir yer var. Orayı yapacağız. Tablomuzda zaten orası var. Biz sadece şu kolon kısmını koyacağız. Orayı da şöyle yapacağım. Önce şu dairenin içini boşaltacağım. D şeklinde bir yer var. Onun içini boşalttım. Şimdi şu D şeklini hiç bozmadan kesiyorum. Devam ediyorum. Şurada kolon var. O kolonun şeklini veriyorum. Üçgen şeklinde. Devam ediyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Şuradan bir miktar pay aldım. Buradan devam ediyorum. Burayı alıyorum. Ve parçamı çıkarıyorum. Bu şekilde bir parça çıkarttım. Şimdi ütüleyeceğim, cımbızlayacağım ve yerine takacağım. Hemen kestiğim parçanın altına silikonumu sıkıyorum. Yerine monte ediyorum. Bu kolonu koymamın sebebi de tekrar şu arka kısma boyut vermek. Benim tablom 35'e 50 olduğu için birazcık da küçük. Şu altlarda mesela parçalar var. Onları da boyayabiliriz. Ama biraz çok zorluyor. Çok net ayrımlar olmadığı için böyle görebildiğim parça parça çalışıyorum zorlayan kısımlarda. En azından mesela bu kolonu koyduğumda bu aşağıya da bir boyut kazandırmış oldum.